Sevgili dostlarım hepinize merhaba. ABD'li bankaların peş peşe batışı piyasalarda şok etkisi yarattı. Krizin perde arkasını bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ayrıca altın yatırımcıları için önemli seviyelerimiz, kritik seviyelerimiz vardı. Bu seviyelerin üstünde bir gram altın, ons altın, dolar yatırımcılarının dikkatle dinlemesi gereken bir piyasa. Krizlerin peş peşe devam etmesi diğer dünya ülkelerinde de sıçrayabilir. O yüzden altın ve gümüş yatırımcıları için de önemli bir video olacak. Sırasıyla sizlerle birlikte küresel piyasalara bakacağız. Türkiye ekonomisine bakacağız. Doları yorumlayacağız, altını yorumlayacağız, gümüşü yorumlayacağız, euroyu, sterlini ve bitcoin'i bu video içerisinde yorumlayacağız. Sizlerle birlikte son videomuzda özellikle belirttiğimiz gibi bu krizin çok önemli olduğunu, özellikle ABD'deki bankaların batışının bir dünya üzerindeki banka krizine dönüşebileceği ile ilgili videomuzu yapmıştık. Ondan önce de zaten bir dip seviyelerimiz vardı. Herkesten önce gene Başkan 35 takipçilerine bizler altın tarafında ve dolar tarafında önemli dip seviyeleri belirtmiştik. Alım yapmak isteyenlerin yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla alabilecekleri gram altın, gram gümüş ve ons altın seviyelerini gene ilk defa yatırımcılar Başkan 35 kanalında bunları izlediler. Evet sevgili dostlarım küresel piyasalarla hemen başlayalım. Ana maddesi ABD'deki banka krizi olan peş peşe arkadaşlar 3 tane ABD'li banka battı. Bunlardan birinin üzerinde dün sizlerle birlikte durmuştuk. Özellikle de arkadaşlar Silicon Valley Bank'ın başı çektiği ve ardından da 2 tane bankanın iflası henüz geçerliliğini kaybetmeden yeni bir iflas kervanına bir banka daha katılmış oldu. Bu da gene New York merkezli Signature Bank da bu krize dahil oldu. Bu krizin ABD tarafında olması sevgili dostlarım diğer ödeme krizlerine dönüşebileceği için altın ve gümüş yatırımcılarının gerçekten çok soğukkanlı beklemesi gereken bir dönem içerisinde olduğunu düşünüyorum. Dolar tarafında zaten FED baskısı hala daha devam ediyor. Bu FED'in faiz arttırımlarının da çok uzun sürmesi oradaki piyasalara büyük zarar vereceğiyle ilgili videolarımızı yapmıştık. Tabii FED devamlı piyasayı manipüle ettiği için sevgili dostlarım sizlerde de bir algı oluşturma içerisine girmeye çalışan FED Başkanı Powell'ın açıklamaları altın yatırımcılarını bir müddet tedirgin etse de altını baskılama suretiyle arkadaşlar ABD'deki enflasyonu dizginleme yoluna gitme çabası piyasadan da dolar çekme ihtiyacını beraberinde getiriyordu. Piyasadan dolar çekmesiyle birlikte bu sefer ABD piyasaları daralmaya başladı. O yüzden faiz arttırımlarının ABD'deki süreci bozacağı yönündeki öngörülerimiz mevcuttu ve gördüğünüz gibi bu artık bankalar krizi şeklinde bir patlak vermiş durumda. ABD ekonomisinin banka krizleriyle birlikte yukarı yönlü hareketleri altın ve gümüş tarafında daha sert bir şekilde tetikleyeceği yönündeki beklentilerimiz mevcuttu. Bizler gram altında özellikle 1158 TL civarına doğru yukarı yönlü hareketlerin panik yapılmaması durumunda tekrardan devam edeceğini söylemiştik ve şu an itibariyle gördüğünüz gibi sert mum hareketleriyle birlikte altının gramı özellikle yukarı yönlü sert hareketlerde bulunmuş durumda ve 1158 TL şimdi altının gramında önemli bir direnç bölgesi ve bu direncin üstündeki kalıcılık devam eder ise 1207 civarlarına doğru buradaki yükselişin devam etmesini sizlerle birlikte altının gramında özellikle takip edeceğiz. Ons altın tarafındaki hareketlere de hemen bakalım. Çünkü buradaki hareketler de önemli olacak. Daha sonra da hemen dolar, euro ve sterlin, bitcoin, gümüş analizlerine de geçeceğiz sevgili dostlarım. Evet ons altına da hemen baktığımız zaman ons altındaki hareketlerin de gram bazlı olarak düşeni yukarıya kırmasıyla birlikte 1900 doların üzerine hızlı bir şekilde ilerleyen ons altın sizlerle birlikte takip ettik. Bizler 1800 dolar seviyesini burada dip olarak yaptığımız analizlerde sizlerle birlikte zaten takip ediyorduk ve buraların altını beklemediğimizi söylemiştik. Çünkü orada kuvvetli bir destek bölgemiz vardı ve bu destek bölgesiyle birlikte 1871 doların özellikle yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte altında yukarı yönlü 1900 dolar seviyesine doğru bir yükseliş izledik. Şimdi buradaki yükseliş beklentimiz 1941 dolara doğru altının onsunda da yukarı yönlü devam edeceği yönünde. Bu banka krizleriyle birlikte ABD'den gelen son haberlere baktığımız zaman da arkadaşlar burada bir bankalara hücum durumunun olduğu ve bir panik havasının ABD bankaları önlerinde devam ettiğini de görüyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi maalesef altın yatırımcıları için ve gümüş yatırımcıları için özellikle kriz dönemleri gerçekten büyük fırsatların doğabileceği
bir dönem içerisinde olduğu için de altın tarafı hala da şanslı ve yukarı yönlü hareketin devamı yönündeki beklentilerim de mevcut arkadaşlar. Burada bizlerin ons altın tarafında ben ilk etapta 1941 dolar ve üzerine doğru hareketlerin de 2100 dolar seviyesine doğru ons altında da yukarı yönlü devam edeceği yönündeki beklentilerim mevcut. Dolar tarafına baktığımız zaman ABD'deki hareketlerle birlikte dolar endeksinde aşağı yönlü hareketler izledik. Tabi globalde yaşanan küresel krizin diğer ülkelere sıçrama olasılığı da oldukça fazla arkadaşlar. Bu da dolar tarafında gelişmekte olan ülke para birimlerini zora sokacak bir süreç içerisine girmesi demek. Dolar kurunda yakın zamandır takip ettiğimiz bir seviye. Bu da 18.80 destek seviyesiydi. Ve bu seviyenin üzerinde dolar kurunda agresif yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini bildirmiştik. Şimdi dolar yatırımcısı elinde doları olan sevgili dostlarımız ne yapmalı? 18.80 hala önemlidir ve 18.80 üzerinde kaldıkça dolar güçlü seyrine devam edecek. Her zaman söylediğimiz gibi buradaki hareketin ilk kuvvetli direnç noktası da 19 lira 50 kuruş civarından geçen bölge. Bu 19 lira 50 kuruş direnci üzerinde veya bu direncin kırılmaması için Merkez Bankası müdahil olabilir arkadaşlar. O yüzden ben ilk etapta bu 19 lira 50 kuruş seviyesini bir takip edelim derim sizlerle birlikte. Ve 19.50 bizim için önemli bir seviye. Burası aşılırsa yönümüz 20 lira 55 kuruş seviyesine doğru hareketlerini devam ettiren bir dolar Türk lirası kuru olacaktır. O yüzden bu da bizim için önemli bir seviye. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün ons tarafında da altının onsunda olduğu gibi yukarı yönlü sert hareketleri sizlerle birlikte izledik. Şimdi gümüşün onsundaki hareketler de şurada bir tobo yapma arayışı içerisinde. Bakın şurada bir tobo yapma isteği içerisinde. 21 dolar 80 sent civarında bir gümüşün onsu şu an için izliyoruz. Fakat benim sizlerle birlikte özellikle takip ettiğimiz bu formasyon hedefi olarak ons gümüşteki ilk hedef bölgemiz 24 dolar 41 sent ve bu veya şuradaki 25 dolar seviyesine doğru buradaki hareketin hızlı bir şekilde devam etmesi yönünde. Gümüşte benim beklentim hareketin bir anda hızlı bir şekilde olacağı yönünde. Bu tobo hareketleri 4 saatlikte izlediğimiz özellikle bir tobo hareketi. Toboları biliyorsunuz 4 saatlikte olduğu zaman bu 22 doların üzerine atmayı başarırsa gümüşün onsu bu sefer buradaki hareket hızlı bir şekilde yukarı evrilecektir. Gümüş yatırımcıların da dikkatli olması gereken önemli bir seviye. Tabii bu hareketle birlikte gram TL, gram gümüş takip eden sevgili dostlarımız için de 12 lira 70 kuruş önemli dedik. Çünkü 12 lira 70 kuruş gümüş takip eden arkadaşlarımız için bir yükseliş seviyesinin tekrardan yukarı yönlü agresifleşmesi durumu taşıyacağından dolayı 12 lira 70 kuruş gerçekten bizler için ve gümüş yatırımcılar için önemli bir seviye demiştik. Yukarıda 13 lira 40 kuruş ilk gideceği direnç noktasıdır diye ben düşünüyorum. 13.40 üzerinde de takip edeceğimiz 14 lira 10 kuruş direncine doğru gümüşün gram tarafında da yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Sizler de dikkatli olun. Bitcoin tarafına baktığımız zaman orada da sert hareketler yukarı yönlü yaşadık. Bizlerin Bitcoin'de özellikle benim diyeyim Bitcoin'de 15.500 dolar seviyesi bir dip seviye beklentimdi. Ve bu seviyelerden yukarı yönlü ilk etapta bir 25.000 denemesi gördük. Şimdi ikinci hareketi gene 25.000 dolar seviyesine kadar burada hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir Bitcoin. O yüzden ilk etapta 25.000 doları izleyeceğiz. Ve Bitcoin'de 25.000 doları yukarı yönlü sert bir şekilde kırabilirsek bu hafta içinde 28.000 dolarlara doğru uzanan bir yükselişi de beraberinde Bitcoin tarafında görebiliriz. Piyasalar karıştı. Bu banka batıklarını hiç kimse beklemiyordu sevgili dostlarım. Fakat biz geçmiş videolarımızda sizlerle birlikte yapmış olduğumuz analizlerde özellikle bu faiz artışının sürdürülebilir olmadığı ABD'den gelen verilerin de yanıltıcı veriler olabileceğiyle ilgili videolar yapmıştık. Çünkü bu kadar fazla bir faiz artışına gidilmesi ve piyasaların da hala da olumlu bu seyre cevap vermiş olması pek de inanılır gibi gelmiyordu sevgili dostlarım. Özellikle benim nezdimde bana pek bir inandırıcılığı yoktu. O yüzden de altın ve gümüş tarafında sakin olunması gerektiğiyle ilgili sözlerimizi iletmiştik. Dolar tarafında gene bir kıtlık süreci ve bu kıtlık süreciyle birlikte de yukarı yönlü 19 lira 50 kuruş civarına doğru hareketler. Ons bazlı altın ve gümüşteki hareketlerle birlikte gram altın ve gram gümüş tarafındaki yukarı yönlü hareketler hala da devam niteliğini taşıyacaktır. Euro tarafına baktığımız zaman 20 liranın altı Euro'da bizler için bir alım fırsatı. Burada da gene bir bakın
mum hareketlerini de izlediğimiz zaman Euro'da bir alım fırsatı bölgesi oldu ve buradan alımların geldiğini de görmüştük ve bu mum hareketleriyle birlikte Euro'da da yukarı yönlü hareketi özellikle ECB'nin Christine Lagarde'ın başkanlığında yapmış olduğu açıklamalarda faiz artışlarına devam etme kararını alması Euro'nun hareketlerini de yukarı yönlü atacaktır şeklinde yorumumuz vardı. Bu şu an itibariyle baktığımız zaman 20 lira 35 kuruş civarlarında bir euro fiyatlanması devam ediyor. Ama bizlerin buradaki asıl hedefimiz 22 TL civarına doğru eurodaki hareketlerin tekrar yukarı yönlü devam edeceği beklentileri yönündedir. Bu beklentiler içerisinde arkadaşlar bakın bu faiz kararları gerçekten çok önemli. Fakat bununla aşırıya gittiğiniz zaman da piyasalardaki bozulmaya sebebiyet veriyor. Firmaların zor durumda kalmasına sebebiyet veriyor. Dünya Bankası'nın da uyarılarını FED pek önemsememişti ve bu önemsememesinin sebebi bankalardaki yapının özellikle bozulmasıyla birlikte fiyatlamaların piyasalar nezdinde de ne kadar sert olabileceğini bizlere göstermiş oldu. Şimdi sterlin tarafına hemen bakalım. Sterlin Türk Lirası'ndaki son durum ne şekilde? Orayı da bir yorumlamaya çalışalım. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman orada da bir 23 lira fiyatlaması var. Buradaki hareketin de gene sterlin Türk Lirası'nı takip eden yatırımcılar için bir alım bölgesi şeklinde izlenmesi gerektiğini defalarca söylemiştik. Sterlinde şimdi bizler için 23 lira 60 kuruş seviyesi önemli bir seviye. Buradaki hareketin şu an 23 TL'ler civarından 23.60 civarına doğru hareketini devam ettireceğini düşünüyorum. Dolar endeksi bazında baktığınız zaman paritelerin de Euro ve sterlin tarafına doların güçsüz seyriyle birlikte tekrardan evrileceği yönündeki düşüncelerim Euro ve sterlinin de ilerleyen dönemler içerisinde yukarı yönlü hareketlerini tetikleyecektir. Dikkatli olmakta fayda var. Piyasaları iyi takip etmekte fayda var. Borsa tarafına baktığımız zaman borsadaki hareketlerin bir miktar aşağı yönlü bu ABD krizi, banka kriziyle birlikte piyasaların tedirgin olması da oldukça normal. Bunları gene yakından izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım bu hareketler piyasalarda daha olumsuz bir hareketleri beraberinde getirebilir mi? Borsa İstanbul nezdinde baktığımız zaman piyasaların bugün %1.13 aşağıya geldiğini gördük. 5300 puanlar seviyesinde bir Borsa İstanbul kapanışı izledik. Burada dediğim gibi borsalarda dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Bu tür krizler dünya geneline yayılır, banka batışları dünya geneline yayılır ise bir müddet borsa tarafında yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla uzak durmak gerekli diye düşünen taraftayım. O yüzden borsa yatırımcılarını da uyarayım. Banka haberlerini özellikle yakından takip etsinler. Evet, sizlerle birlikte piyasalara bir bakış yaptık. Batan bankalarla ilgili ABD'deki bu krizin nelere evrilebileceği, piyasalar üzerinde ne türden etkiler yapabileceğini, döviz kurları üzerindeki etkileri, emtialar üzerindeki etkilerini inceledik. Videolarımız hoşunuza gittiyse kanalımıza bir beğeni atmayı, ayrıca kanalımıza abone olmamış sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.